Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yapılışı çok kolay, özellikle acemi örgücüler, ilk defa veya yeni örgüye başlayan arkadaşlar için çok kolay, çok güzel, böyle tomur tomur zikzak halinde örgü modelin anlatımını yapacağım. Bu örgüyü nerede isterseniz orada kullanırsınız. Ben bunun için 2 tane bebe ipi kullanıyorum. Modeli dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. Ama 2 renk yapıldığında model daha güzel kendini gösterir. Bunun için 3 veya 3 milimlik tığ 3,5 milimlik tığ kullanabilirsiniz. Ben elimi bol tutacağım için 3 milimlik tığ kullanıyorum. Eliniz sıkıysa mutlaka 3,5 tercih edin. Modelimiz katlardan oluşmuyor. Kendi ihtiyacınız kadar sayıda ilmeklerinizi, yani zincirlerinizi atarak başlayabilirsiniz. Ben birkaç tane zincir çekeceğim, böyle göz kararı ihtiyacım olanı alacağım. Gerisini siz de koparabilirsiniz ve ilk sırada zincirlerinizi çok sıkı yapmayın, çünkü daha sonra toplama yapmasın. Model göstermek amaçlı bu kadar zincir yeterlidir. Başına doluyorum. 3. zincire geri döndüm. Bir tane trabzan yaptım. Bu şekilde bir tane trabzan yaptım. Sıradaki zincire sık iğne yapıyorum. Başına doladım. Sıradaki zincire bir tane trabzan yapacağım. Sıradaki zincire sık iğne yaptım. Başına doladım. Sıradaki zincire bir tane trabzan. Sıradakine bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne. Trabzanla başladığım için trabzanla bitiriyorum. Bu kadar yeterlidir, modeli göstermek amaçlı. Bir tane zincirimi yaptım, modeli çevirdim, arka yüzüne geçtim. Trabzan yaptım. Trabzanın üzerine sık iğne. Modelimiz biraz kaydırmalı. Sık iğne yaptım, yuvanın üzerine trabzan. Trabzanın üzerine sık iğne. Sık iğnenin üzerine trabzan. Trabzanın üzerine sık iğne. Sık iğnenin üzerine trabzan. Sıra sonuna kadar model tekrarı yapacağız. Zaten belli yerleri. Trabzan üzerine sık iğne. Sık iğne üzerine trabzan. Trabzanla başlamıştım. Sık iğne ile bitirdim. Önceki sırada. Bu sıra ise sık iğne ile başladım. Sık iğne ile bitirdim. İp değiştirmesine geçiyoruz. İpimizi 2 sırada bir değiştiriyoruz. Şöyle ipimi değiştirdim. 2 tane zincir yaptım. İlk sıra tekrarını yapacağız. Sık iğne yaptım, yuvaya bir tane
trabzan yapıyorum. Yani başlangıçta trabzan ile başladım bu sırayı. Bir önceki sırayı sık iğne başlamıştım. Trabzanın üzerine sık iğne. Sık iğne üzerine trabzan. Trabzan 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 üzerine sık iğne ve sık iğne üzerine trabzan. Trabzanla başladım, trabzanla bitirdim. Bir zincir yaptım. Bakın hemen tomur tomur olmaya başladı bile. Trabzan üzerine sık iğne yaptım. Sık iğne üzerine trabzan yaptım. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Model bu şekilde. 2 sıra tekrarından oluşuyor. Sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne. O kadar net belli oluyor ki kesinlikle kafanız karışmayacaktır. Yüksek olan yerlerde sık iğne, alçak olan yerlerde trabzan. Her sırada aynı şekilde 2 sırada bir model tekrarı oluyor ve 2 sırada bir rengimizi değiştiriyoruz. Son olarak sık iğne ile yaptım. İlk sırayı, yani ilk trabzanı, ilk yuvayı sık iğne yaptım. Son yuvayı sık iğne ile bitirdim. Tekrar 2 sıramızı bitirdik. Renk değişimini yapıyoruz. 2 tane zincir yaptım. Sık iğne ile bitirdiğim için trabzan ile devam ediyoruz. Bir trabzan, trabzan üzerine sık iğne. Bir trabzan, önceki trabzanın üzerine sık iğne. Sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne. Modelimiz böyle hanımlar. Yapılışı çok kolay, çok hızlı ilerleyen, keyifle örebileceğiniz bir örgü modeli. Ben şimdi modeli sizlere daha net bir şekilde göstermek için büyük bir parça üzerinde deneyip hemen geliyorum. Aynı iple sarı beyaz ipimi kullanarak modeli biraz daha büyük bir parça üzerinde yapıp geldim. Modeli büyüttükçe model kendini daha güzel gösteriyor. Sizin de gördüğünüz gibi hem zikzak şeklinde hem de böyle tomur tomur minik minik tomurcuklar oldu. Bu tomurların daha net belli olması için tığınız büyük olması ve trabzan boylarınızı uzun tutmanızı tavsiye ederim. Trabzan boylarınızı nasıl uzun tutuyorsanız sık iğne boylarınızı da o kadar sıkı yapın ki bu aradaki tomurlar daha net belli olsun. İlk birinci sırayı trabzanlarımı kısa tutmuştum. Sık iğnelerimi de ona göre gevşek tutmuştum. O yüzden modelin gördüğünüz gibi ortaya çıkmadı. Hiç belirgin bile değil. Ama sonlara doğru baktım. Trabzan boylarını uzattığımda, sık iğnelerimi sıkı tuttuğumda model daha güzel çıkmaya başladı ortaya. Bu modeli bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Kendinize kışlık yelek kullanabilirsiniz. Hırka olarak kullanabilirsiniz. Yastıklarınıza yüz olarak kullanabilirsiniz. Yani kırlentlerde kullanabilirsiniz. Birçok yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.